Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yılbaşı çam ağacı süslemelerinde kullanabileceğiniz tığ işi kare motiften oluşan çorap yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Yılbaşı çoraplarında sıra sayısını artırarak çorapları büyütebilir ya da sıra sayısını azaltarak çorapları küçültebilirsiniz arkadaşlar. Ve çorabın yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi Koton ipler. Tığ numarası olarak ise 2,50 milimetre ile çorapları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çorapların yapılışına başlayalım. Çorabın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, ve aralarında 2 zincir olacak şekilde sihirli halkanın içerisine toplam 4 tane ikili trabzan grubu yapacağız. Her trabzan grubu da 3 adet ikili trabzandan oluşacak. Ve 4 tane grubu yaptıktan sonra 2 zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan yapalım. Birinci köşeyi oluşturduk. Alttaki trabzanların tepesine yan yana 3 ikili trabzan, ve sıra sonuna gelene kadar yapmış olduğumuz tüm iki zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki trabzanların tepesine de yan yana 3 trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek üçüncü renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz kenarlardaki herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyerek 3 zincir yapalım ve köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Üçüncü sırada, ikinci sırada yaptığımız işlemleri tekrar edeceğiz. Köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan,
Köşeler arasında bulunan trabzanların tepesine ise yan yana ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Ve birinci sırada kullanmış olduğumuz renk ile son sırayı yapalım. İkinci ve üçüncü sırada yaptığımız işlemleri tekrar edeceğiz. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyerek 3 zincir yapalım ve köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Tüm köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, kenarlarda bulunan trabzanların tepesine ise yan yana ikili trabzan yaparak 4. sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ipi burada keserek gizli birleştirme yapalım. Ve bu ipi de arka taraftan çok sıkmadan ilmeklerin arasından buradaki tüm parça ipleri gizleyerek temizleyelim. Evet, 4 sıradan oluşan kare motifi şimdi çorap formatını verelim arkadaşlar. Ve ikinci sırada kullanmış olduğumuz renk ile devam edeceğiz. Şu şekilde yapmış olduğumuz kareyi ikiye katlayalım. Ve başlangıçtaki sihirli halka yukarıda kalacak şekilde olmalı. Burada yapmış olduğumuz trabzan gruplarından ikincisinin ortasından ipi sabitleyelim. Bir zincir. Ve şimdi yeşil renk sırasını kullanacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 trabzana atlayalım. 6. trabzanın ortasına toplam 10 tane üçlü trabzan yapacağız. Bakın sol tarafında da 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan kalmış olmalı. Şimdi bu boşluğun içerisine toplam 10 tane üçlü trabzan yapalım. Üçlü trabzanı yaptıktan sonra kırmızı renk sırasından 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanı bırakıyorum. 7. trabzandan tığ geçirdim. Arka taraftan tekrar sayalım. Köşeden itibaren 2, 4, 6 trabzanı boşta bırakarak sonra gelen trabzanı kullanarak bu iki boşluğa birden sık iğne yapalım. Şimdi karşılıklı ilmekleri kullanarak köşeye kadar yan yana sık iğne yaparak ilerleyeceğiz.
ve 2, 4, 6 yan yana toplam 7 tane sık iğne yaptık. Köşe zincir boşluklarına önlü ve arkalı 2 boşluğa birden toplam 4 sık iğne yapalım. Şimdi diğer köşeye gelene kadar yine karşılıklı ilmekleri önlü ve arkalı birleştirerek sık iğne yapalım. Köşeye geldiğimiz zaman ön ve arka birlikte boşluğa 2 sık iğne. Takma aparatı için zincir yapacağız ve istediğiniz sayı kadar zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 15 tane yapacağım. Ve aynı köşe boşluğuna 2 sık iğne yapalım. Burada kısa kenarda yaptığımız gibi önlü ve arkalı karşılıklı ilmekleri kullanarak yan yana toplam 7 tane sık iğne yapalım. Yedinci sık iğneden sonra bir zincir yapalım ve deseni çevirerek buradaki zincir boşluğuna gelene kadar ve ilk boşluktan başlayarak yan yana kayma dikişi yapalım. Köşelerdeki sık iğneleri de unutmayalım. Bir zincir ve aynı köşede bulunan ilmekler üzerinden kaydırma yaparak devam edelim. Hiçbir ilmeği atlamadan buradaki son üçlü trabzan grubuna gelene kadar her bir ilmeğin tepesine kaydırma yapalım. Son kaydırmayı da yaptıktan sonra yapmış olduğumuz 10 tane üçlü trabzanın her birinin tepesine sık iğne yapalım ve yan yana toplam 10 tane sık iğne yapmış olacağız. Onuncu sık iğneyi yaptıktan sonra ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim. Başlangıç ve bitiş iplerini bağlayarak çorabın iç kısmındaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Evet, böylelikle çorabın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.